İsmim Deniz Uluhan, nefes koçu ve bilinçaltı terapistiyim. Yaklaşık 5 senedir bu konuda danışmanlık veriyorum. NLP, EFT, Theta Healing gibi eğitimler aldım. Nefesle beraber bu eğitimleri kullanıyoruz. Eğer günlük stres, kaygı gibi duygu durumlarının içerisine çok fazla giriyorsunuz, çok fazla stres yaşıyorsanız, çok geçmişte ya da gelecekte yaşıyorsanız aslında bir seansta bile kendinize ne yaptığınızı görüyorsunuz. Çünkü kişi kendini düşünceleriyle manipüle ediyor, nefesini manipüle etmeye başlıyor. İşte geçmişte şöyle olmuştu deyip hep nefesini tutuyor, geçmişi düşünüyor. Gelecekte ya böyle olursa ya şöyle olursa deyip hep geçmişi düşünüyor, anda kalamıyor. Aslında nefes kişiyi ana getiriyor. Ruhuyla, bedeniyle, kendiyle tamamlanmasını sağlıyor. O özüyle buluştuğu yer nefes. Yaşam, yani o yaşam gücüyle bedenin arasındaki bağlantı. Nefesin önemi buradan geliyor. Çeşitli çalışmalarla nefesi harmanlamamın nedeni belki kişinin alanında bir temizlik oluyor ama nefes hem fiziksel hem ruhsal hem zihinsel bir arınma sağlıyor. Önce bir koçluk yapıyoruz. Kişiyi dinliyorum. Neye ihtiyacı var ona bakıyorum. Kendisiyle ne kadar bağlantıda, hayatının hangi alanında neyi yapamıyor ya da hangi kısır döngülere girmiş, bunları bir dinliyorum. Akabinde zaten seansa geçtiğimizde birkaç dakika içerisinde nefes seansı sırasında kişinin nerelerde blokajları var, nefes alıp verdikçe onu görmeye, gözlemlemeye başlıyoruz. Seans sırasında aynı zamanda akupunktur noktalarıyla çalışıyoruz. Düşüncelerimizin, duygularımızın da o çarpık düşünce yapısıyla vücudumuzda blokajlara neden olması, vücudumuzda bazı noktalarda enerjilerin birikmesine neden oluyor. Zaten nefes o yüzden akamıyor. Onları görüyoruz, tayin ediyoruz. Kişi nefes alıp verdikçe o noktalarda çalışmaya başlıyoruz. Aslında bir seansla beraber bu kadar rahatlamasının, kişinin rahatlamasının nedeni bu oluyor. Çünkü o nefes gitmeyen yerleri ilk seans itibariyle nefes akmaya başlıyor, nefes gitmeye başlıyor. 3,5 yaş itibariyle bir ego bilinci oluşuyor, egomuz oluşmaya başlıyor. Bununla beraber aslında düşünceler oluşmaya başlıyor. Düşüncelere verdiğimiz anlamlar duygulara dönüşüyor. İşte burada çarpık düşünce sistemi nefesimizde blokajlara neden oluyor. Kişi mesela korkuyor, nefesini tutuyor ve her korktuğunda o şekilde nefesini tutmaya başlıyor. Bu sefer nefesin akışını önüne geçiyor. Nefesi engelliyor, akışı engelliyor. Düşüncelerle aslında tetikliyoruz nefesi, şekillendiriyoruz. Düşünüyoruz, düşündüğümüzü hissetmeye başlıyoruz. Hissettiğimiz bedenimizde nefesimiz haline geliyor. Nefesimiz de aslında yaşamımızı oluşturuyor. Nefes önce karından başlamalı. Karna doğru aldığımız nefesler, tabii bunu bilinçli olarak değil, kendiliğinden bir bebek nefesi gibi. Bebek nasıl kendiliğinden karna doğru nefesler alıp verir. Bunun müdahalesizdir, çabasızdır, düşünmeden yapar. Bizde de öyle. Karında nefes başlar, dalga dalga tüm bedene yayılması gerekiyor. Çabasız, sırta, boyna, başımıza kadar aslında o nefes akışı oluyor. Şimdi biz zamanla nefesimizi manipüle ettiğimiz için kimimiz nefesi karnına değil göğsüne almaya başlıyor. Normalde nefesin ilk alışı karında başlar. Karnı alırız, dalga dalga yayılmaya başlar. Tüm bedene kadar, bacaklara kadar o enerji sistemiyle nefes aslında akıyor. Bunu manipüle ettiğimizde ne yapıyoruz? Ya kendimizi kilitliyoruz ya sadece göğsümüzü alıyoruz. Mesela masa başında çalışan kişilerde çok fazla sırt ağrısı oluyor, boyun ağrısı oluyor. Neden? Nefesi buralara almaya başlıyor. Ya da çok travmatik durumlarla karşılaşan insanlar. Genelde bir tıkanıklık oluyor. Nefes hemen karnına gitmiyor. Bir de şöyle bir şey, neden karınla başlar nefes? Ona değinmek istiyorum. Köklendiğimiz yer karnımız, hayatla bağ kurduğumuz yer, kendimizi ifade ettiğimiz yer, nasıl bir özle buluştuğumuz, egomuzla ne kadar uyumlu yaşadığımızın yansıması karın bölgemizdir.
Bu karın nefesimiz açık olduğunda aslında kolaylıkla tüm vücuda o nefesi akıtmaya başlıyoruz. Ve yaşamımız da o kolaylıkla, çabasız bir şekilde akmaya başlıyor. Çünkü köklendiğimiz yer, realitemiz yani karın nefesimiz. Çok büyük çıkmazın içerisinde olan kişilerle yollarım kesişiyor. Yaşamdan zevk almayan kişiler, gelecek kaygısı çok olanlar, bir türlü hayatta adım atmasını başaramayanlar, hep geçmişte takılanlar. Seanslarım genelde bu tarz çalışmalar üzerinde oluyor. Bir de en çok fark ettiğim, bu aslında toplumumuzun çoğu bireyinde var. Kendimizi sevmiyoruz, kendimizle bir olamıyoruz. Zaten nefesimiz kendimizle bağlantımızı sağlıyor. Gerçek kendimizi keşfetmemizi sağlıyor. O özümüzle, ruhumuzla bir olduğumuz nokta nefesimizle başlıyor. O huzuru, o dinginliği elde ettiğimizde nefesimizle beraber yaşantımızda da o hayatı sürmeye başlıyoruz. Yaşantılarının kalitelerini arttırmak istiyorlarsa kesinlikle bir nefes seansı almaları gerekiyor. İlk seansı aldıklarında zaten yaşantılarındaki o mucizeleri deneyimleyecekler ve ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar.